Arkadaşlar, bu videoda evrim düşüncesi açısından kritik bir öneme sahip olan Jean-Baptiste Lamarck'ın düşüncelerini ve onun evrim düşüncesindeki yerini tartışmaya çalışacağım. Lamarck aslında evrim düşüncesi açısından bakıldığında son derece önemli. Lamarck'ı göz ardı ederek evrim düşüncesinin gelişmesini anlatmak haksızlık olacaktır. Fakat bu kadar önemi olmasına ve büyük bir bilim insanı olmasına rağmen Lamarck'ın teorisinin ortaya koyduğu bazı yanılgılar evrim düşüncesinin yaygınlaşması ve gelişmesi bakımından engelleyici bir rol de oynadı. Dolayısıyla bu Lamarck'ın bu ikili yapısını bilmeyen bazı insanlar, kimileri Lamarck'ı çok kötülerken kimileri de Lamarck'ı değeri bilinmemiş bir çok önemli bir düşünür olarak abartmaya yönüne gidiyorlar. Oysa ki gerçek bu ikisinin arasında bir yerde. Yani evrim düşüncesinin gelişmesi bakımından Lamarck çok önemli. Yaptığı işler göz ardı edilemeyecek nitelikte çok büyük işler. Fakat Lamarck'ın bir bütün olarak evrimin işleyiş mekanizmasına ilişkin olarak ortaya koyduklarıyla evrim teorisinin gelişmesine belli bir engel oluşturduğu da yadsınmaz bir gerçeklik. Şimdi bütün bu çelişkili durumları açıklamaya çalışacağım. Lamarck'ın önemini ve büyüklüğünü anlayabilmek için daha önceki videolarda anlattığım skala natura anlayışı ve bu anlayışın ortaya koyduğu dogmalar karşısında Lamarck'ın yapıp ettiklerine bakmamız gerekiyor. Çünkü Lamarck bu alanlarda, yani skala natura anlayışının dogmalarının yerle bir edilmesi bakımından son derece önemli bir bilim insanıydı. Lamarck'ın ilk yaptığı iş, daha önce defalarca vurguladığım gibi, Aristoteles'in teleolojik, yani amaçlılık yönündeki ilkesi doğrultusunda canlılığı açıklamaya yönelik bütün görüşleri biyolojiden uzaklaştırdı. Yani Lamarck canlıların gelişmelerinde, türleşmelerinde ve dönüşmelerinde belli bir amaçlılığın, belli bir teleolojinin olmadığını, tam tersine doğal süreçlerle, kendiliğinden süreçlerle canlıların birbirlerinden dönüştüklerini açıkça ve somut kanıtlarıyla ortaya koyan ilk bilim insanıydı. Bu açıdan Lamarck'ın en önemli katkısı yaşadığı dönemde etkisini sürdüren teleolojik düşünceye son vermiş olmasıydı. Lamarck'ın evrim düşüncesi açısından yaptığı ikinci büyük ilerleme, evrimi kesintisiz bir süreç olarak insanı da işin içine katacak bir biçimde ortaya koymasıydı. İlgi insan merkezci dogmayı yerle bir etmişti. Yani Lamarck'tan önce evrimin öncüleri olarak anılan birçok düşünürden söz etmiş. Bu öncüler evrimin gelişmesindeki doğal süreci ortaya koymuşlar ve evrim düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardı. Fakat şu ya da bu biçimde insanı yine de ayrı bir yere koyuyor. Lamarck, insansı maymunların evrimsel süreçle geliştiklerini ve insansı maymunların içinden bazılarının evrimleşerek insanı oluşturduğunu açıkça söylemişti. Bu yanıyla da Lamarck, skala natura anlayışının önemli dogmalarından birisi olan insan merkezciliği de mahkum etmiş ve dolayısıyla insan merkezciliğin tabutuna ilk çivileri çakanlardan birisi olmuştu. Yani bu açıdan da Lamarck'ın korkusuz, cesur ve kendinden emin bir biçimde evrim düşüncesini ortaya koyması her tür övgüyü hak edecek bir tutarlılığa sahipti. Lamarck'ın attığı bir diğer önemli adım, evrim sürecinin farklı türlerin birbirlerine dönüşmelerindeki devamlılığı ısrarla vurgulayarak skala natura anlayışının değişmezlik dogmasını da yerle bir etmiş olmasıydı. Yani Lamarck skala natura anlayışında söylendiği gibi basitten karmaşa,
yüce yaratıcı tarafından canlıların ayrı ayrı yaratıldıkları yönünde bir gelişmeyi vurgulamakla yetinmemişti. Tam tersine bunun da ötesinde canlıların birbirlerine dönüşebildiklerini ve basitten karmaşaya bir evrimsel süreklilik içerisinde canlılığın geliştiğini ortaya koymuştu. Bu da daha önce gördüğümüz skala natura anlayışının değişmezlik dogmasının aslında yerle bir edilmesinden başka bir şey değildi. Olumlu çabalarına ve çalışmalarına karşın Lamarck'ın tartışmalı bir bilim insanı ve düşünür kimliğine bürünmesinin nedeni esas olarak onun bu evrimsel süreci açıklamaya yönelik geliştirdiği mekanizmada yatıyor. Lamarck yeni türlerin ortaya çıkmasında geçerli olan mekanizma olarak Darwin ya da Wallace gibi doğal seçilim sürecine bakmamıştı. Onun baktığı esas süreç canlının kendini çevreye uyumlu hale getirebilmek için yaptığı girişimlerden, çabalardan ve kendisini doğaya uyumlu hale getirmek için harcadığı çabaların sonucu olarak bir dönüşüm sürecine girdiğini ve canlı türlerinin böylelikle ortaya çıktıklarını düşünüyordu. Şimdi bunu daha da ayrıntılı ve somut bir biçimde ortaya koyalım. Çünkü Lamarck'ın bu türleşmelerin mekanizmasına yönelik olarak açıkladığı teori yaşadığı dönemde oldukça benimsenmişti. Hatta bu o kadar benimsenmişti ki Lamarck'ın bu mekanizmasını bir noktada Darwin bile kabul ediyordu. Yeni türlerin ortaya çıkmasında Lamarckçı mekanizmanın da bir rolünün olduğunu Darwin reddetmiyordu. Ve dolayısıyla bu yanıyla bakıldığında Lamarck'ın bu anlayışı evrim düşüncesinin benimsenmesi ve geliştirilmesinde uzunca bir dönem bir engel rolünü oynadı. Peki Lamarck'ın türleşmelerin mekanizması olarak açıkladığı süreç nasıldı? Lamarck'ın türlerin değişim mekanizmasına yönelik açıklaması bir takım gözlemlere ve çok bilinen örneklere dayandığı için de aslında kafa karıştırıcıydı. Bunlardan klasiklerden birisi örneğin nalbantlık mesleğiydi. Bildiğiniz gibi eskiden kırsal kesimde nalbantlık önemli bir meslekti ve nalbantlar genellikle güçlü, kuvvetli, pazuları gelişkin insanlardı. Şimdi Lamarck bu durumu şöyle açıklıyordu. Nalbantlık mesleğiyle uğraşanlar sürekli olarak çekiç kullandıkları ve ağır işler yaptıkları için onların pazuları gelişiyor, kasları gelişiyor, güçleniyorlar ve sağlam bireyler haline geliyorlardı. Ve bu edindikleri bu özellik, yani uzun yıllardır bu işleri yaparak vücutlarını geliştirmiş olmaları, ki bu açık somut bir olaydı. Bu özellikler daha sonra çocuklarına da geçiyordu ve çocukları da bu özellikleri alıyorlardı ve onlar da daha gelişkin bir aynı mesleği yaptıkları için bu biçimde edinilmiş özelliklerin kalıtımı diye bir mekanizma vardı Lamarck'ın düşüncesine göre. Yani bunun bir çarpıcı bir başka örneğin diyelim Afrika savanalarında ormanlar geniş ve büyük ormanlar yok olduktan sonra savanalar ortaya çıktı biliyorsunuz. Savanalar geniş otların bulunduğu, aralarda tek tük ağaçların bulunduğu bir yerleşim alanı. Bu savanalarda ağaçların yapraklarını yemeye çalışan bazı zürafanın ataları sürekli olarak bu yapraklara ulaşabilmek için ağaçların tepelerine doğru uzanıyorlardı. Bu uzanmanın sonucu olarak zamanla bu daha uzun boylu zürafalar ortaya çıkmaya başladı ve bu daha uzun boylu olanların yavruları onlar gibi uzun boylu oldukları için süreç içerisinde zürafalar böyle uzun boylu hale geldiler. Burada zürafaların boyunlarının uzaması, zürafaların sürekli olarak ağaçların üst dallarını yemek için yaptıkları müdahalelerle, çabalarla birlikte edindikleri
özelliklerin kalıcı hale gelmesi ve edinilmiş özelliklerin kalıtımıyla yeni bir türün ortaya çıkması. Dikkat ederseniz burada Lamarck'ın söylediği olgulara denk düşen ve gerçekten günlük yaşamda insanların kolaylıkla kabul edebilecekleri bir anlayış. Çünkü çok iyi biliyorsunuz, yani bir spor salonuna düzenli gitmeye başladığınızda gerekli çalışmaları, ağırlık çalışmalarını düzenli biçimde yaptığınızda bir süre sonra vücudunuz gelişmeye başlar. Kaslarınız artar, pazularınız büyür. Bütün bu özellikler geliştirilebilir özellikler. Fakat bu özelliklerin genetik olarak kalıcı hale geçmesi ve sizin çocuklarınıza geçmesi diye bir şey elbette söz konusu değildir. Yani bunun en pratik, en gözlemlenebilir çarpıcı örnekleri çok sayıda var. Örneğin Müslümanların ve Yahudilerdeki sünnet olayını düşünün. Çocuklar yani yüzlerce kuşaktan beri Müslüman ve Yahudilerde çocukların sünnet penislerindeki deri tabakası kesilerek alınıyor. Fakat bu çocukların hepsinin kendi çocuklarında aynı sünnet derisi tekrar ortaya çıkıyor. Yani bu sünnet derisinin alınmış olması, kuşaklar boyunca sürekli olarak alınmış olması, buna rağmen bu sünnet derisinin yeni kuşaklarda ortaya çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bu da bize yani edinilmiş özelliklerin hiçbir biçimde kalıcı hale gelmediğini en somut örneklerinden biri. Buna benzer bir başka örnek, örneğin Çinlilerde çok yaygın olan geçmişte kız çocuklarının ayaklarının küçük olması için onları tahta ya da demir ayakkabılar içerisine hapsederek ayaklarını küçültme operasyonuydu. Yani yüzyıllarca Çin'de genç kızlar, kız çocukları bu baskılara maruz kaldılar ve bunların ayakları genellikle küçülüyordu. Yani dumura uğruyordu, çok sakat oluyordu, bir sürü işkenceler çekiyorlardı, şuydu buydu. Ama bütün bu kız çocukları ayaklarını küçük hale getirmek için yapılan bütün bu çabalar ve müdahalelere rağmen bu çocukların kendi çocuklarında ayaklar gene bildiğimiz gibi oluyordu. Şimdi bu verdiğim örnekler ışığında Lamarck'ın teorisini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Lamarck şunu diyordu: canlılar çevreyle kurdukları ilişkilerde belli ihtiyaçlar geliştirirler. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için yoğun bir çaba harcarlar. Harcadıkları bu yoğun çaba içerisinde belli özellikler geliştirip bunları kalıcı hale getirebilirler yaşam süreleri içerisinde. Bu edindikleri bu özellikler aynı zamanda onların vücutlarında, üreme hücrelerinde karşılık bulur ve böylece edinilmiş özellikler sonraki kuşaklara geçer ve evrimsel süreç bu şekilde yeni türlerin ortaya çıkması biçiminde gelişir. Yani Lamarck'ın teorisi esas olarak buydu. Lamarck'ın yeni canlı türlerin ortaya çıkmasıyla ilgili bu anlayışı, önerdiği bu mekanizmanın doğru olmadığını bugün biliyoruz. Dolayısıyla Lamarckçı anlayışla Darwin'in ortaya koyduğu anlayışın birbirlerinden farklarını da burada kısaca maddeler halinde ortaya koymak istiyorum. Şimdi Lamarck skala natura anlayışının temel dogmalarının çoğunu yerle bir ettiğinden videonun başında söz etmiştim. Lamarck ile Darwin'i ayıran önemli bir ayrım noktası vardı. Lamarck son tahlilde skala natura anlayışında yer alan ilerlemecilik anlayışına uygun bir biçimde düşünüyordu. Yani canlıların basitten karmaşaya doğru belli bir süreç içerisinde geliştiklerini düşünüyordu. Lamarck'ın anlayışında canlıların en gelişmişi, en mükemmeli, en kusursuzu insandı. Ve bütün canlı varlıklar insana ulaşacak bir biçimde basitten karmaşaya doğru sıralanmışlardı. İlerlemecilik anlayışı vardı.
Oysa ki Darwin'de böyle bir şey yoktu. Yani Darwin hiçbir şekilde canlıların basitten karmaşaya, tepesinde insanın yer aldığı bir mükemmel bir yürüyüş, mükemmel bir ilerlemenin sonucu olduğunu düşünmüyordu. Darwin'de böylesi bir ilerlemecilik anlayışı olmaması, onun teorisinin diğerlerinden, kendinden öncekilerden en önemli farklarından birisini oluşturuyordu. Lamarck'ın düşüncesini Darwin'den ayıran ikinci önemli konu, Lamarck'ın işlevin organları doğurduğunu düşünmesiydi. Yani Lamarck'a göre canlıların organları, yapıları, bünyeleri doğal bir süreçle gelişmiyordu. Esas olarak canlı kendi çevreyle kurduğu ilişkide yapmak istedikleri ve amaçları doğrultusundaki çabalarıyla kendi organlarını ve vücudunun biçimlenmesini ona göre kendisi belirliyordu. Bu sürecin sonunda o hale geliyordu. Oysa ki Darwin tam tersini düşünüyordu. Darwin canlıların belli vücut bütünlüklerinin, organlarının, yapılarının doğal bir süreçle belirlendiğini, bu belirlenmiş sürece göre doğal seçilim sayesinde canlıların elenerek ayakta kalabildiklerini söylüyordu. Dolayısıyla canlılığın gelişme sürecinde işlevin organı belirlediği anlayışıyla Lamarck bu anlayışla konuya yaklaşırken Darwin onun tam tersini düşünüyordu. Önce organ yapı düzenek geliyor, doğal işleyişte bunlar ortaya çıkıyor ve buna göre canlı kendi gelişmesini tamamlıyordu. Bu açıdan bakıldığında Darwin'in anlayışıyla Lamarck'ın anlayışı birbirinin tam zıttıydı. Lamarckçı anlayış ile Darwinci anlayış arasındaki önemli farklardan birisi canlıların ortak atası ile ilgili görüştü. Lamarck tıpkı daha önceki ilk çağın bazı düşünürlerinin olduğu gibi çok farklı canlıların farklı biçimlerde, değişik yerlerde ortaya çıkmış olduklarını ve bunların farklı gelişme çizgilerinden geçerek bugüne ulaştıklarını düşünüyordu. Oysa ki Darwin'in düşüncesi bu değildi. Darwin bütün canlıların, yani günümüzdeki bütün canlıların geçmişe doğru gittiğimizde tek bir ortak atadan çıkmış olmaları gerektiğini düşünüyordu. Yani Darwin'in bu düşündüğü hayali ortak ataya biz bugün Luca diyoruz. İlk ortak ata dediğimiz bir canlı. Zaten canlılığın kökenini bu biçimde düşündüğü için Darwin evrim ağacı diye bir ağaç yapmıştı ve ilk canlıdan itibaren dallanmalar ve bu dallanmalara değişik canlı türlerini yerleştirerek bir evrim ağacı çizmişti. Lamarck'ın anlayışı ise böyle değildi. Lamarck dünyanın farklı köşelerinde, farklı zamanlarda farklı canlıların ortaya çıktıklarını ve onların bu farklı biçimlerde gelişerek bugünkü canlılık tablosunun ortaya çıktığını düşünüyordu. Bu da önemli bir ayrım noktalarından birisiydi. Bir diğer ayrım noktası aslında Tanrı'nın canlılara müdahalesiyle ilgiliydi. Yani Darwin hiçbir zaman açıkça ateist olduğunu söylememişti ama Darwin'in zaten önemi ve büyüklüğü şuydu. Darwin açıklamaya çalıştığı süreçlerde hiçbir doğaüstü güce, Tanrı'ya, şuna buna ihtiyaç duymamıştı ve dolayısıyla hiçbir biçimde onları bu sürece dahil etmeden doğal mekanizmalarla, doğal süreçlerle konuyu açıklamaya çalışmıştı. Ama Lamarck öyle değildi. Lamarck sonuçta Tanrı'ya inanan bir insandı ve Tanrı'nın bu canlıları yaratırken ilk başta onlara belli bir yön ve yol çizdiğini düşünüyordu ve dolayısıyla ilerlemecilik anlayışına bağlı olarak, yani Scala Natura anlayışının ilerlemecilik dogmasını Lamarck savunuyordu. Ve onun anlayışına göre bütün canlılar en basitten en mükemmel olan insana doğru Tanrı'nın canlıların özüne koyduğu o gelişme potansiyelini açığa çıkarabilecek bir biçimde gelişiyorlardı. Ve dolayısıyla Lamarckçılık ilerlemeci bir anlayış olurken Darwin'in anlayışı ilerlemecilikle hiçbir ilgisi yoktu.
ikisinin anlayışları arasındaki çok önemli farklardan birisiydi. Son olarak Darwin'le Lamarck'ı ayırt eden farklardan birisi türleşmelerin meydana gelmesindeki mekanizma olarak edinilmiş özelliklerin kalıtımı mekanizması konusundaydı. Yani edinilmiş özelliklerin kalıtımı konusunda Lamarck son derece katıydı ve bütün türleşmelerin, yeni türlerin ortaya çıkmasının bu sayede ve bu biçimde olduğunu söylüyordu. Ve Lamarck'ın bu görüşü yaşadığı dönemde, hatta sonrası dönemde uzunca bir süre kabul edildi. Yani o kadar kabul edildi ki Darwin bile doğal seçilimle türleşmelerin esas olarak olduğunu söylemekle birlikte Lamarck'ın söylediği edinilmiş özelliklerin kalıtımı mekanizmasının da yeni türlerin ortaya çıkmasında belli bir rolünün olduğunu ve buna uygun türleşmelerin de pekala olabileceğini kabul etmişti. Yani Lamarck'ın bu yanlış anlayışını bir noktada Darwin bile benimsemişti. Şimdi Lamarck'ın bu edinilmiş özelliklerin kalıtımı konusundaki ısrarının daha sonraki çalışmalarla, başka bilim insanlarının çalışmalarıyla tümüyle yanlış olduğu ortaya çıktıktan sonra ancak Darwin'in teorisi daha kapsamlı ve daha bütünlüklü bir hale geldi. Şimdi kısaca ortaya koyduğum bu özellikler nedeniyle Lamarck yapıp ettikleri bakımından evrim düşüncesi açısından çok önemli bir düşünür. Onun hakkını teslim etmek gerekiyor. Fakat ortaya koyduğu ve biraz önce sıraladığım, 5 maddede sıraladığım kusurları ve eksiklikleri bakımından da evrim teorisinin gelişmesine belli bir dönem sekteye vuran bir düşünür oldu. Artı burada vurgulamam gereken bir diğer konu, son dönemde bazı biyologlar, bazı araştırmacılar aslında Lamarckçılığın tümüyle yanlış olmadığını, Lamarck'ın edinilmiş özelliklerin kalıtımı konusunun aslında epigenetiğin bir öncüsü ya da epigenetik süreçlerin bir ilk açıklaması olarak ele alıyorlar ve dolayısıyla Lamarckçılığın aslında o kadar da yanlış bir anlayış olmadığını öne sürüyorlar. Kuşkusuz epigenetik süreçlerin yani DNA'daki mutasyonlarla gerçekleşen dönüşümlerin dışında başka süreçlerle de türleşmelerin olabileceğine ilişkin çağdaş evrim teorisinin belli açıklamaları var. Bu açılardan bakıldığında epigenetik süreçlerin de bu gelişmelerde rol oynayabileceğini, genetik süreklenmelerin, gen göçlerinin bu tip ayrıntı konuların olduğunu biliyoruz. Fakat bir bütün olarak Lamarck'ın sözlerinin geçerliliğine ilişkin belli konular bulunsa da bir bütün olarak Lamarckçılığı tümüyle onaylamak ve bu şekliyle Lamarck'ın hakkını yendiğini söylemek elbette doğru değil. Doğru olmasa gerek. Çünkü daha önceki video dizisinde anlatmaya çalışmıştım Baldwin etkisinin ne anlama geldiğini ve Baldwin etkisi sayesinde canlıların sürecin edilgin bir parçası olmadıkları, onların da aynı zamanda kendi evrimleşmeleri üzerine belli rollerinin bulunabileceğini söylemiştim. Ama bütün bunlar sonuçta Lamarck'ın edinilmiş özelliklerin kalıtımı teorisinin tümüyle geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunu da Lamarck'la ilgili karşınıza onu olumlayan yeni düşünceler ortaya çıktığında şaşırmamanız için bir dipnot olarak belirttim. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinleyen, eleştiren, destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.